Aa dur la oğlum, bunu ayırdık. Bunu böldük. Ona geçtik. Şu duvarı deldik kardeş. Sana da link komandosu rolü vereyim de. Panik adam. Dünyanın en büyük mutfağı olarak kendileriyle görüştüm. Konuyla ilgili olumsuz dönüş yapamayacakları sebebiyle size dönüş sağlamamış olabileceklerini ilettiler. Ama dilerseniz tekrar mail atabilirsiniz aynı mail adresine. Kafe ve restoranlarda kısıtlama dönemi başlayınca müşteri trafiği yerini bugün motosikletli kurye telaşına bıraktı. Kuryelerin önemi hayatımızda daha fazla yer almaları pandemiyle birlikte artış sağladı. Ve ekmek paraları zamana dolayısıyla Gerçekten ya, bu arada kurye olmak çok zor bir şey bence. ne kadar hızlı olduklarına bağlı. 15 senelik kurye hayatımda farklı kurye firmalarında çalıştım. Bundan 15 sene önce her zamanki gibi zordu ama rahat çalışıyorduk. Güzeldi. Sonra kuryeliği bırakıp yemek sepeti sektörüne girmeye karar verdim. 2 senedir de yemek sepetinde çalışan biriyim. Özellikle bu pandemi Oğlum dayı nasıl bir kıyafet yapmış yalnız, gözlük çok wicked değil mi böyle şey falan da var. Hani böyle James Bond filmlerinde James Bond'u öldürmek için yollanan ölüm ekibindeki adamlar sonra hemen ölüyorlar. James Bond değil de daha çok John Wick'te böyle. O ekip değil mi? Katanalı motor sürüyorlar. Pandemi döneminde bu zorlu süreçte çok uzun saatler çalıştık. Karda, yağmurda, çamurda, zorlu şartlarda. Sistem de zaten çok zorluyor. Özellikle büyük firmalar işi daha da zorlaştırıyorlar. Bunu baştan söyleyeyim ki zaten dinleyenler bana hak vereceklerdir. Birçok sorunla mücadele eden kuryeler için hayat durdu ama onlar durmadı diyebilirim. Artan iş yüküyle birlikte ölümler de kaçınılmaz oldu. Son bir yılda 203 tane arkadaşımız vefat etti. Ölümler o kadar fazla oluyor ki inanın bize şu anda isimlerini dahi bilemiyoruz artık. Çalıştığımız sistemdeki zorluklardan bir tanesi her şeyi süreye koymalarıdır. Çünkü süre çok kısa. Trafik, yağmur, çamur hiçbir şekilde bu süre değişmiyor. Sistem Evet ya. tamamıyla performans ve prim üzerine. 300 ile 500 paket atarsan şu kadar. 700 ile 900 ve üzeri atarsan bu kadar diye bir prim sistemimiz var. Tabii bunu sana zaten attırmıyor. Diyelim ki 3 siparişim var. Zaten bunların hiçbirini 15 dakikada teslim etmenin mümkünatı yok. Sadece bir sitenin içinde 600-700 metre kadar yürüyebiliyoruz. Hiçbir şekilde teslim almadan önce siparişlerin nereye gittiğini biz göremiyoruz. Teslim alındı yapıyorum. İlkini uzağa, ikincisini de pastanenin dibindeki bir adrese teslim ettiriyor. Siparişi veren kullanıcı bizi takip ediyor. Ne? Adam ister istemez diyor ki ya ben restorana 1 kilometre uzakta oturuyorum. Adamın uzakta ne işi var? Söylüyoruz. Ya diyoruz ki biz restorana uzak bir bölgedeyiz. Oraya yakın birini atın. Cevap: yoğunluk var, geçiş yapalım. Çalışansın mecbur. Basıp oraya gidiyoruz ve restoran ister istemez siparişi Ankara'da daha mı hazırladığı... kolaydır? Ya İstanbul'da bu inanılmaz. İstanbul'da inanılmaz zordur ya. Trafik, yollar çok karışık. için Çok tutuyor zor bize başlıyor yani. bağırıp çağırmaya. Allah Siparişi kolaylık hazırladım, versin. oldu buz gibi. İşte müşteri bekliyor. Çünkü o da kötü yorum ve kötü puan alıyor. Biz de aynı şekilde kötü yorum ve kötü puan alıyoruz. Tabii Ben hep fullüyorum bu arada. ha. Bilmiyorum niye. Ben hep yemek sepetine fullüyorum veren restorana kuryeyi. adam bilmiyor ki bizim nereden geldiğimizi. Her halükarda biz aracıyız ama restoranla ettiğin tartışma, kavga üzerine yetmemiş gibi bir de kullanıcıdan, müşteriden fırça yiyorsunuz. Size verilen sürede siparişi götüremediğiniz için bunun da primini senden kesiyor. Hem ışıklara dikkat edelim, hız limitine dikkat edelim, aralara girmeyelim, bize tembih ediyorlar. Hem de bunu söylememiş gibi de kısıtlı bir süre veriliyor. Yani bu ne Şaka gibi. periz, bu ne lahana durumuna geliyor. Yani yakın mesafeye de aynı süreyi veriyorsun, uzun mesafeyi de. Trafik saatinde de, yağmurlu havada da hiçbir şekilde taviz yok. İnternetten sipariş alan siteler hız puanlama sistemi yapmışlar. Yavaş gitme gibi bir lüksümüz yok çünkü not alıyoruz biz oralarda. Hep böyle acele. Bizim işimiz acele abi. Pizza soğuyor çünkü. Siparişimi 20 dakikada getirin yoksa almam dedi. Kuryede aceleyle yola çıktık. Aynen, raconu bu oğlum. Bahşiş vereceksin. Direkt seçiyorsun orada. Kaza yaptı. böyle giderse kontak kapatacağız diyen kuryeler bugün toplanıp isyan etti. Motosikletli kuryelerin tek bir isteği var. İşlerini güvenle yapabilmek. Soruyorlar. Sipariş mi, canımız mı? Tamam, siz karnınızı doyuracaksınız ama biraz vicdanlı yorum ve puanlama yapın. Ölüyoruz biz. Dediğim gibi ben yemek sepetine 2 sene Pizzamı 10 saniyede getirmesen almam. önce girdim Kuryenin suratı asıktı. ve Ağzına sıçayım. Gideceksin onu bulacaksın, döveceksin evinde. O yorumu yazanı var ya. Kafayı bir koyacaksın. girerken Kuryenin yüzü asık. Shut the fuck up. insan kaynaklarıyla şöyle bir konuşmam oldu. 6 ayda bir zam Esra alacaksınız. diyor ki İkincisi iyi geceleri yayınlar Kaan abi, seviyorsun Kaan.
Öpüyorum, iyi geceler. Dediğim gibi ben Yemek Sepeti'ne 2 sene önce girdim ve girerken insan kaynaklarıyla şöyle bir konuşmam oldu. 6 ayda bir zam alacaksınız. İkincisi istediğiniz vardiyada çalışacaksınız. Hatta evinize en yakın bölgelerde çalışacaksınız. Ama tabii bu işe girdikten sonra Kolpaş böyle olmamış. olmadı. Ben 2 senelik elemanım, bir kere zam aldım. Evime yakın bir yerde hiçbir zaman için çalışmadım. Dedikleri gibi benim istediğim vardiyada çalışmadım. İşin en enteresan yanı da Yemek Sepeti bana bir bölümünde çalışan kuryeler, örnek veriyorum, arkadaş Üsküdar'da bir depoda çalışıyor ve Çekmeköy'de oturuyor. Gece vardiyası yazılıyor. Adam gece saat 3'te vardiyadan çıkıyor. Şimdi soruyorum ben de size. Gece 3'te vardiyada çıkan bir arkadaş Üsküdar'dan Çekmeköy'e nasıl gidebilir? Cevap yok. Bir vesait yok. Taksi haricinde. Ben gece 2'de 3'te vardiyadan çıkıp sabah 6'ya kadar ilk otobüs saatine kadar depoda bekleyen insanlar, hatta otostopla gidenleri dahi gördüm. Bunlara da şahit oldum. Şöyle de bir durum var. Yaklaşık 4-5 ay önce Yemek Sepeti çalışanlarına sendika geldi. Kısa bir sürede 2000 kişilere kadar ulaştı. Ne sendika ne de Yemek Sepeti bunun böyle olacağını tahmin etmemişti. Ama güzel bir ilerleyişle ulaştı. Girdiğinizde sendikanın anayasal bir hak olduğunu zaten baştan Yemek Sepeti de beyan ettiler. Sonra Yemek Sepeti firması Kurye kedimin sevdiği bir puan. Dur, kurye Türkçe konuşuyor 5 yıl. maalesef her zamanki gibi bir hamle yaparak bizi işten çıkarttılar. Daha doğrusu nakil olarak 16 kod adı altında E-Devletimize girdiğimizde Yemek Sepeti motosikletli kurye olarak değil de Güzel Sanatlar, Büro, Eğitim bilmem ne falan filan diye böyle giden bir kola bağlı olduk. Halbuki ben motosikletli kurye olarak çalışıyorum. Zaten sendika bu konuda gerekli işlemleri başlattı. Sendikalı olanları zaten sürekli tehdit ettiler. Çoğu depolarda sıkıntı yaşandı sendika muhabbetinde. Depo müdürleri, sendika görevlilerini kovdular, tartıştılar. Kuryelerle bağ kurdurmadılar hiçbir şekilde. Bununla birlikte benim şahit olduğum, özellikle yeni kuryelerin eğer sendika üyesi ise telefonundan alıp E-Devlet'ten üyeliklerini sildiklerini dahi şahit oldum. Eski çalışanları da bölgenizi değiştiririz. Şef olacaksa şefliğini engelleriz. İşte işinden olursun, şu olursun, bu olursun. Mobbinglerle çoğu insan sakladı. Çoğu insan mecbur kaldı, üyeliğini iptal etti. Kimi gizledi. Benim gibiler gizlemedi. Yoluna devam etti. Şimdi yeni arkadaşlara şuradan şöyle sözleneyim ben. Sendika neden? Şimdi şöyle örnek vereyim. Ufacık bir örnek. Hepimizin Abi her şeyi döktürdü. başına gelen bir şey. Çalışma saatimiz 8,5 saat. Günlük tıkıt limitimiz 25 lira. Çoğu arkadaşımız, buna ben de dahil olmak üzere, yaklaşık 11 saat çalışıyoruz. Mesaili olduğu zaman. Ki hemen hemen sürekli de mesai kalıyor. 2,5 saat daha fazla çalışıyoruz ama yemek paramız yine 25 lira. Değişmiyor hiçbir şekilde. İkincisi, mesai ücretlerimiz yasaya göre bir saatten sonra, özellikle gece 12'den sonra daha farklı olması lazım. Ama bizde aynı. Çok İster saçma gece ya. ister gündüz mesai saatleri değişmiyor. Bununla birlikte bize uygulanan baskılar, özellikle süre baskısı. Bu süre baskısından belki yüzlerce, binlerce arkadaşımız tutanak yemiştir. Ama elinde olmayan şartlardan dolayı, az önce de geride bahsettiğim gibi 3 paket, 5 paket. Şimdi şey çok daha empati yapabildik. O kurye 2 saatte gelmemiş yani. Siteyi bulamadım falan diyordu o videoda. Drama olan videoda. Pandemi sürecinde malum arkadaşlarımız, çoğu insanımız işsiz kaldı. Bununla Genç enerji birlikte bir puan. motosiklet kuryeliği zaten rövanş oldu bir anda. İşi bilen, bilmeyen, tecrübesi olmayan çoğu insan da ister istemez motosiklet kuryeliğine yöneldi. Bununla birlikte yaralanmalı kazalar, ölümler çoğaldı. Aslında işi şöyle değerlendirmek lazım. Ben profesyonelim, 15 yıldır bu işi yapıyorum. Ofiste çalışan biri işte işsiz kalmış. Ben nasıl ki onun işini yapamazsam, o da tabii ki benim işime geldiğinde sorun yaşayacak, problem yaşayacak. Her gün saatlerce trafikte olmak gerçekten çok zor bir durum. Çok stresli Özellikle ya. İstanbul trafiğinde motosikletli kurye olmak zor. Yani bunu benim meslektaşlarım gayet iyi biliyorlar. Zaten her gün hemen hemen haberlerde, internet ve sosyal medyalarda görüyorsunuz. Ay daha da Yemek Sepeti'nden yemek söylemem aga. 8,5 saat çalışıyoruz. Bir anda bölge amirleri bize bilgi veriyorlar. Saatimizi 2 saat uzatabiliyorlar. Hiçbir şekilde bize sormadan bu saat uzayabiliyor. Bu yüzden kaza yapan arkadaşlarımız var. Dikkati dağılıyor, yoruluyor. Tabii sürekli dışarıda, özellikle kötü havalarda. Bununla birlikte karda arkadaşlarımız kaza yaptı. Ben zaten gelemedim. Çoğu kaza yaptı. Oğlum ya bir tek ben miyim bu bilmiyorum, biz Sena'yla yağmur ve kar yağdığında mümkün olunca evden yemeye çalışıyoruz mesela. Çok mu acaba şey düşündü bilmiyorum ama yani.
Ne bileyim. Onun kolu bacağı kırıldı. Motosikletler Zor hasar yani. gördü ve Çıkma gelmesin oğlum. Biri motosikletleri bana bu yemek yiyen arkadaşlara kötü hissediyorum yaptırdılar. kendimi. Faturaları falan Karda, zaten kışta, hepsinde yağmurda var. getirince. Özellikle işi bırakan arkadaşlardan Şey motosikletin sallıyorum 300 lira, 200 lira, 100 lira gibi Bence bir de masrafı olması varken gerektiği. Çünkü hani ekstra hani hızlı gelmeye çalışıyor. Karda trafik yani normal arabayı kullanmak bile çok zor ki motor yani. 1000 lira, 1200 lira, 1300 lira motosikletlere Yani yüzü masraf asık bir çıkarttılar. Bunların hepsi delilli var zaten. Rapor aldın mesela hastalanıyorsun ki malum bizim hastalanmamız çok normal. Sürekli Noodle sokaklardayız, yiyelim. dışarılardayız. Atmış olduğumuz Yiyeceğim, primler mayonez. kesiliyor ki bu çok arkadaşımızın başına geldi. 1000 lira paket attıysa 500 liraya düşüyor. Zaten yevmiyesini kesiyor. Artı yemek parasını kesiyor. Bayağı rezillikmiş ya. Bildiğin abuse yani. Geçen sene Mart ayında biliyorsunuz korona muhabbeti Abi bazıları bilerek getirmeye yetişemiyor. Sipariş sonra geldik, zil çaldık, açamadı diyor. Puanları düşmedi. 40 dakika camda bekleyerek test ettim. Yani bilmiyorum hani ona uygun bir şey getirilmesi lazım bence zor hava koşullarında. Hani böyle gene insanlara acele ettirilmemesi lazım. Sonuçta hani çok şehir planlaması 10 numara olan yerlerde yaşamıyoruz yani, atıyorum İstanbul bilmem ne. Hani yokuş var, şeyi var, soğuk, kış, kar yağıyor. Ona uygun hani uyarı gelmesi lazım, bir şey olması lazım. Öyle bile yani gene koşuşturmaları, gene yetiştirmeye çalışmaları, bence yetiştirmeye zorlanmaları biraz yanlış gibi geliyor. bir pandemi olayına girdik. Her yer kapandı, sadece Riskli paket yani, servisine döndü. Tabii o zaman yani kuryeler gerçekten canla başla büyük fedakarlıklar gösterdiler yani. Bana bir de kurye çalışan arkadaşlarımız görmüşsünüzdür. Yani motosiklet bildiğiniz Evet, bunu ben de düşünüyorum. Hani bana birden falan söylüyorsun böyle. traktör römorku gibi damacanalar, paketler, Ama bu kadar söylenmemeli. Bir poşetlik falan söyle. kişiye 5-6 Gerçi sipariş, hatta 8-10 paket düştüğü bile yani bak buna mesela limit gelmesi lazım, anladın mı? Ben buna da çok şaşırmıştım. Hani bakıyorsun limit falan yok yani orada, hani test ettim hani ekstra 15 tane kola eklesen getiriyor diyor. Nasıl getiriyor? Arabayla mı geliyor düşünün? Hayır. oluyor. Yani Bana bir bence de ticari araç olması lazım. Motorla illa acele getir. Ama işte şöyle bir şey. Bu niye oluyor biliyor musun? Kurtlar sofrası yani sektör. Getir var. Bana bir var. Migros'un da bir şeyi var. Migros sanal market öyle ama Migros sanal market belli saat aralıklarında getiriyor sadece. Bakıyorsun dolu oluyor, saat seçiyorsun. Biri arabayla tura çıkıyor, öyle bırakıyor. Migros hemen var mesela, o da böyle kurye getiriyor. Kurtlar sofrası yani, anladın mı? Bana bir arabayla getirse yarım saatte getirecek. Getir 10 dakikada getiriyor diye giderler Getir'den söylüyor derler. Hani arada kurye kaynıyor yani. çok kişi bu durumda mağdur oldu. Zor Migros durumlara hemen de düştü kurye vatandaşımız da. getiriyor ki, o da Bunu anladılar zor. o zaman. Ben çok duygulu anlarla karşılaştım. Kapısına yazı yazıp teşekkür eden, işte hediye bırakan kuryeye. Onun yanı sıra da karlı, yağmurlu havada niye paketim geç geldi diyenle de karşılaştım. İlk pandemi döneminde çoğu arkadaşımız da zaten koronavirüse yakalandı. Tabii ki biz de korkuyorduk. Çok riskli dönemler atlattık. Yani çünkü her yere girip çıkıyoruz. Ben onun kartını alıyorum. Post cihazından geçiriyorum. O post cihazına şifre yazıyor. Zaten otomatikmen ben de yakalandım. Bunu defalarca söyledik. En azından bunu online yapın dedik. Maalesef hiçbir şekilde buna da bir çare bulmadılar. Özgür Servet diyor ki yatıyorum ben abi, bay bay chat. Özgür Giyiciler. En temizi şey ya, kredi kartıyla ödeyip kapıya bıraktıracaksın. O insanlar için de rahat olur. Hem vakit kaybetmezler. Bırak geç. Devam ediyor zaten. Hiçbir şekilde hiçbir şeyden sorumlu değiller. Özellikle yemek sepetinde çalışan kuryelerin en büyük sorunu yemek sepetinin kurmuş olduğu bu sistem. Kapitalist sistem diyebiliriz. Tamamıyla her şeyiyle kendi lehine. Uçuyor oğlum. Bu adam ne derse yapmak zorundasın şimdi. Adam uçuyor ki chat. Yemek sepetinin sahibi mi bu? Diyebiliriz. Tamamıyla Rap God bu adam. her şeyiyle kendi lehine çalışan adam para tanrısı. sistem. Çalıştığımız yerde yaşanan maalesef olaylar. Hiçbir şekilde abartmıyor. Zaten yıllardan beri kuryelik maalesef en tehlikeli mesleklerden birisi. Tehlikeli meslek sınıfına girmesi lazım zaten. Yani bir düşünsenize arkadaşlar. Tehlikeli meslek grubunu değil mi lan kuryelik? Soğuk. Hiçbir hava şartında durdurak yok. Virüs çıkmış, savaş çıkmış, deprem olmuş, o inmiş, bu çıkmış. Sen çalışıyorsun. Çünkü niye? Adam İstanbul'da yıllar önce kendi dükkanımız varken kuryelik yaptım. İnsanlar çok saygısız davranıyor. Genelde kuryeler. Tabii ya oğlum. Ben anlamıyorum işte. Kuryeye saygısız davranan insanları anlamıyorum. Ve biraz bence ne biliyor musun o? İnsanların kendini böyle önemli hissetme, büyük hissetme şeyi, tamam mı? O
Kuryeye kötü davranan insan garsona da kötü davranıyor. Kahve veren insan da kötü davranıyor. O insanlar kendilerini önemli hissetmek istiyorlar ve bunu yapabilmeleri için tek yol, kurye bir şey diyemeyecek ya, hani gidecek senin patronunu ararım, müdürünü ararım falan diye ağlayacak, sonra o adamı işten attıracak. O zaman da bir ego şey yapacak kendine. Kendisi çok üstün ya. Bir şey başaramayan insanların şeyi işte o tribi. Yani sikik. Adam getirmeyeceğim de sevmeyeni, açlıktan ağzın kokacak. Hiçbir bok yapamayacaksın. Aptal gibi kalacaksın öyle. Garson getirme sevmeyeni, salak gibi kalacaksın öyle. Ne yapacaksın? Ağlayacaksın sadece insanlara. Biraz saygı yani o. Yiyecek, içecek. Ne bozucu. Şey de onun bir sonraki şeyde ne biliyor musun? Süper Online'ı kızıp müşteri temsilcisine bağırıp küfreden insanlar. Aynı, o da aynı yani o mantık. Yani mal mısın oğlum? Bir empati saati ya. Yoldaş kolay gelsin yoldaş. Yani şu an sürekli güzel süper yazdık. O da şuna kaynaklanıyor. Bizim son bir ay içerisinde bayağı arkadaşlar işler çıktı. Yani bu iş yapılmaz çıktı var. Bizim borcumuz var. Mecbur kaldık abi. İstemiyorsanız beğenmiyorsanız yolda var. Gibi de eve geldik. Herkes olmuş kuyruğu. Adam diyor ki eleman var nasıl olsa. Sen gidersin peşine başlasın diyor. Onun için tecrübe bilmem ne önemli değil ki. Adam Bey'i aynen. Biz esnaf kuruyoruz abi. Bizde bir sıkıntı oldu mu? Diyor ki kardeşim senin bir bağlantı yok. Sen kendi şirketine çalışıyorsun. Çalışmadığın için bir daha para da almıyorsun içeride. Gereğin olmuyor. Bu sefer 10 kat giderin oluyor. Bir kere bir kaza yapsaysan bitiyor hayatım. Şu anda Yemek Sepeti de Getir'deki, Trendyol'daki, Çarlık hepsi Rusya. buradaki gibi esnaf kurye modeline geçmeye çalışıyor. Neden? Sendika tabii ki. Şimdi esnaf kurye nedir arkadaşlar? Kendinize ait motosikletiniz var. Kendinize önce şirket açıyorsunuz. Bir muhasebeciniz oluyor ve Bağkurlu oluyorsunuz. Oğlum çok kötü. Çalışma saatlerinizi belirliyorsunuz. Her şeyin sana ait. Motosikletin bakımı, yemen, içmen, benzinin, giyimin, kuşamın, tamamıyla her şey sana ait. Motosiklete çalışıyoruz. Bir kaza yaptığınızda, kolunuz bacağınız kırıldığınızda ortalama 3-4 ay zaten çalışamayacaksınız. Kendi şirketiniz ve kendinize çalıştığınız için bu çok ağır külfet. Ama herhangi bir yerde çalıştığınızda başınıza böyle bir olay geldiğinde zaten iş kazası geçirmiş oluyorsunuz ve iş kazasından dolayı maaşınız da kesilmiyor. Yani belki 2.000 lira, 3.000 lira aylık fazla para kazanılıyor ama 3 ay çalışamadığında zaten aynı duruma geliyorsun ve işveren tamamıyla her şeyden sıyrılıyor. Çünkü sen bireysin, şirket açıyorsun, fatura kesiyorsun, her şey sana ait. Hiçbir şekilde seninle bir bağı yok. Böyle de bir kapitalizm sistemine iyi bir ekleme daha yap. Ya şey hep çok korkunç ya. Bunun hep geyi geçiyor böyle cyberpunk gibi. Bu büyük şirketler niye hep böyle çok korkunç? O inanılmaz böyle her şeyi, parayı maksimize etme yapısı. İnanılmaz korkunç hani. O kadar artık piramitleşiyor ki böyle. En üstteki adam asla en alttaki adamla ilgilenmiyor. Sadece artı para, eksi para olarak dönüyor. İnanılmaz bir hırs yani. Böyle büyük şirket oluyorlar galiba işte. Daha fazla ben para buradan kazanıp özellikle kullanıcılara sesleniyorum. her şirket Lütfen öyle değildir bir kurye tabii de. arkadaşımız biraz geç kaldığında ona hemen bağırıp çağırmayın ya da kötü yorum, kötü puan vermeyin. Çünkü inanın çok zor şartlarda, sıkıntılı durumlarda şirket kurduğu sistem onu zorluyor. Onlara biraz daha güler yüzlü davranın, teşekkür edin. Kurye arkadaş ondan bile teşekkür de etsinler ama var ya vardır yani. Etmeyen de vardır yani. bir motive ve mutlu olabilir. Kesinlikle ve kesinlikle hız değerlendirmesini ne olursa olsun düşük yapmayın. Çünkü canını ortaya koyuyor size gelmesi için. Yani bu hız olayını aklınızdan bence çıkarın. Bence yani hiç iyiye doğru gitmiyor. Oğlum eşine dostuna bana yemek getirir misin desen getirmez lan bu adam. Şeyine getiriyor sana. Günde 6 kere, 10 kere, 20 kere bile getirir yani. Çünkü bu bir yerde patlayacak. Yani kesinlikle patlayacak. Teşekkür etmeyen Belki insan süreçte bence önemli bir bir insan duruma değildir yani. geldi. Ama tamamıyla kuryeler önemsizleştirildi. Yani biz özgürlüğümüzü kaybettik. Bu işe el atsınlar. Yoksa yani süreç bence hiç iyiye gitmiyor. Öyle sarhoş olsam ki. Kanka parasıyla abartma sen de. Ya parasıyla tamam orası öyle de. Ama zor olduğu gerçeğini değiştirmiyor işte.